Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber o çok meşhur olan Esme'nin süveterini öreceğiz arkadaşlar. Ama öncelikle bu videoda sizlere 3 ayrı şekilde örülen motifleri göstermek istiyorum. Bu süveterde 3 tane ayrı aslında aynı model ama şu şekilde renkler değişik ve şunlarda gördüğünüz gibi yarım motiflerimiz var ve bu da yarımdan bir fazla 2 tane motifimiz olacak. Çok kafanızı karıştırmadan şöyle yavaş yavaş anlatmak istiyorum. Arkadaşlar ben ihraç fazlası ip kullandım. Benim ipim biraz ince olduğu için, yani bu motife göre ince olduğu için ben 2 kat ip kullandım. Ve hemen şöyle göstermek istiyorum. 5 milimlik tığ kullandım. Motiflerimin ölçüsü tam tamına 12 santim. Eğer 38-42 beden arası yapacaksanız bu uygundur. Daha küçük yapacaksanız birazdan göstereceğim gibi ben trabzanları, ilk trabzanı üçlü başladım. Daha sonra dörtlü trabzana geçtim. Köşelerde dörtlü ve köşelerde beşli trabzan yaptım arkadaşlar. Sizler motifi bu şekilde büyük, daha da küçük yapabilirsiniz. Şimdi ben yakın renkler olsun diye ve kafanızın karışmaması için, çünkü Esme'nin süveteri de mavi, krem ve kahverengiydi. Elimde kahverengi olmadığı için şöyle koyu bir bej rengi kullandım arkadaşlar. Ama kahverengi olarak düşünebilirsiniz kafanız karışmaması için. Şimdi maviden 12 tane yapıyoruz. Kremden 12 tane motif yapıyoruz ve kahverengi diyeceğim kafanız karışmaması için 14 tane. 12, 12, 14 ve mavi yarımlar 10 tane olacak arkadaşlar. Burayı dikkatli izleyin ve kaydedin, bir yere not alın. Ve burada ben 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım ama fazla yapmışım çünkü birini sizle yapacağım. 5 tane krem yarım motif olacak ve 2 tane de yarım motiften bir fazla olacak. Birini ördüm, birini yine beraber öreceğiz. Şimdi bu 3 ayrı motifi sizlerle tek tek öreceğiz. Daha rahat anlaşılması için böyle bir şey yapıyorum. Siz zaten bunları öğrene kadar ben ikinci videoyu ve süveteri tamamlama videosunu çekmiş olacağım arkadaşlar. Evet, şöyle yine krem renkle öreceğiz. 2 kat örüyorum. Dediğim gibi eğer ipiniz kalınsa motifi örün, ölçün, 12 santim, 11-12 santim idealdir. Eğer daha büyük bedenlere yapacaksanız daha kalın ipler kullanıp trabzanları daha uzun yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hemen şu kare motifin başlangıcını başlayalım. Hemen şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bloklama yapmadım. Çünkü benim bloklama setim yok. Ben üzerine şöyle ütü buharını tuttum. Şöyle parmaklarımla şöyle bir 10 saniye bekledim ve üzerine şu şekilde bastırdım. Aynı bloklanmış gibi oldu. Onu da es geçmeden hatırlatmak istedim. İnanılmaz güzel oluyor. Hiç bloklamaya gerek yok. Evet, hemen bir halka yapıyorum ipimden. Birleştiği noktadan tuttum. Hemen buraya 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Sihirli halkamın içine toplamda 12 tane üçlü trabzan yapacağım. Halkanın içine battım. Önce 1, sonra 2, 2. 2 tane oldu. Zincir de sayıyorum. 3, 4 ve 5. Bu şekilde 12 tane trabzan yapıyorum ama elimi çok sıkmıyorum, çok da gevşek tutmuyorum. Evet, 12 tane üçlü trabzanımı yaptım. İlk çektiğim zincirin tepe noktasına batıracağım. Şöyle kaydırma yöntemiyle kapattım. Bakın burası şöyle bir çukurlaştı ama kesinlikle korkmayın. Bir sıra daha gittiğimizde düzelecek. Şimdi burada düzgün bir ilerleme sağlamak için bir tane kaydırma yapmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6
7, 7 veya 8 tane yapabilirsiniz burada. Zincir. 1, 2 kez doladım. Hatta 3 kez doladım. Aynı yere battım. Ve burada önce 1, sonra 2, 2, 2, 2. Beşli bir trabzan yaptım. Arada 2 zincirim var. Tığın başını 2 kez doluyorum. Aynı yere batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2. Dörtlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Yani köşelerim beşli trabzan olacak. Diğer taraflar dörtlü trabzan olacak. 2 zincir çektim. Tığın başını 2 kez doladım. Hemen yanındakine batıyorum. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi. Köşeyi yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Daha sonra araya 2 zincir çekerek 2 tane trabzan, 2 zincir. Şimdi tığın başını 1, 2, 3 kez doluyorum. Tığın başına tam trabzan tepesine battım. Önce 1, sonra 2, 2. 1, 2, 3, 4, 5 trabzanımı yaptım. Köşelerde 3 zincir. 1, 2, 3. Tığın başını 3 kez doladım. Aynı yere batıyorum burada. Köşe olduğu için. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ve 2 beşli trabzanım. Yani köşemi yapmış oldum. İkinci köşemi bakın. Daha sonra 2 zincir. Tığın başını 2 kez dola. Hemen yanındaki boş trabzan tepesine battım. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. 2 kez dola. Hemen yanındakine battım. 1, 2, 3, 4. Köşeden sonra 2 tane trabzanım olduysa hemen 2 zincir çekiyorum. 3 kez doluyorum. Ve hemen yanındaki boş trabzan tepesine beşli bir trabzan yapıyorum. 3, 4, 5. Köşeye 3 zincir. 3 kez doluyorum. Aynı yere battım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve yine aynı şekilde 2 zincir. 2 kez doladım. Yanındaki boş trabzana battım. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Hemen yanındaki boş trabzan tepesine battım. Ve ikinci dörtlü trabzanımı yapmış oldum. Ve hemen burada 2 zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 kez doladım. Hemen bakın. Boş olan yere batıyorum ve 5 trabzan. 3 zincir. 3 kez doladım. Aynı yere batıyorum köşe olduğu için. 5'li trabzanımı yapıyorum ve 4. köşemi de yapmış oluyorum. Şimdi burada 2 zincirimi çektim. Bakın zaten 2 tane boş trabzanım kaldı. 2 kez doladım. 4'lü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. 2 kez sonuncu trabzana battım. 4'lü trabzanımı yaptım ve son olarak 2 zincir çekiyorum. Hemen buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya battım. Şöyle siz başta 8 zincir çekin. Ben 7 çektim ama siz 8 zincir çekin. Kaydırmayı yaptım. Bir zincir çektim ve ipimi kesiyorum. Motifim bu kadar kolay arkadaşlar. Şöyle hemen köşelerden tuttuğumda şöyle hemen göstermek istiyorum. Hemen ipleri saklamayı da göstermek istiyorum sizlere. Şöyle sihirli halkam önemli. Hemen daha küçük bir tığ aldım. Bir düğüm attım. Aslında ben öre öre bu süeteri yapmak istedim ama oturarak mesela yatarken de örebiliyorum bu motifleri. Ama kamera karşısında tek tek örüp
bunları birleştirmek, biliyorsunuz ki benim bel fıtığım var. Bu pek mümkün değil ama örgüyü bilen arkadaşlar eminim anlayacaktır. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle zincir çekerken bir zincir çek, arasından çek, birleştir yapabilirsiniz. Böyle daha çabuk örebilirsiniz. Ama ben bunu yapamadığım için maalesef olmadı. Hemen bunu da alıyorum. Bakın bunları tek tek saklayın her ördüğünüzde. Sonradan gerçekten çok zor geliyor. Benim en sevmediğim şeylerden biri ip saklamak olduğu için her motifte ben bunu sakladım arkadaşlar. Şöyle uzun uzun saklayalım ki eğer sonradan çıkarsa kaçmasın. Evet. Sonra bunu ne yapıyoruz? Hemen üzerine buhar. Şöyle köşelerden tutup elimizle bu şekilde tutuyoruz. Daha sonra bıraktığımızda şöyle hemen bloklanmış gibi inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Ben birazdan bunu aynı şekilde ayarlayacağım. Şimdi tekrar ipimi alıyorum. Ve şu beraber üçgeni yapalım arkadaşlar. Üçgen için yine sihirli halkamı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim ve toplamda sihirli halkamın içine çektiğim zincirle beraber 9 tane üçlü trabzan yapacağım arkadaşlar. Üçgenlerde yani yarım motiflerde 9 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Bunu unutmayalım. Hemen 9 tane trabzanımı yapıp dönüyorum. Evet. Toplamda 9 tane üçlü trabzanımı yaptım ve sihirli halkamın ipini kapattım. Şöyle yarım olacak arkadaşlar. Tamamen kapatmıyorum. Hemen burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şöyle çevirdim. 2 kez doladım ve hemen dibindeki değil, onun yanındakine batıyorum ve dörtlü trabzanımı yapıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Şöyle şuna bir bakalım öncelikle. 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapmamız gerekiyor. 4 tane aralarına 2 zincir çekerek dörtlü trabzan yapacağım arkadaşlar. 3 oldu. 2 zincir çektim. 2 kez doladım. Dördüncüyü yapıyorum. Dörtlü trabzanımı yaptıktan sonra yine 2 zincir çektim. Bu sefer tığımı 3 kez doluyorum. Hemen yanındaki boş trabzan tepesine battım. Beşli trabzanımı yapıyorum. Arada 3 zincir. 3 kez doladım. Aynı yere battım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 kez zincir çektim ve yine buraya yan yana 4 tane dörtlü trabzan. 3, 4. 2 zincir. 1, 2, 3, 4. 2 zincir. 2 kez doladım. 1, 2, 3, 4. 3 tane oldu. Dördüncüyü de en son bakın trabzan tepesine şu şekilde batıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Gördüğünüz gibi yarım motifimizin hazırlanması da bu şekilde. Bir zincir çektim. Şöyle bir tane daha çekelim. İpimi kesiyorum. Az önceki saklama yöntemini burada da aynısını yapıyorum. Ve burada da aynen böyle bakın üçlü tutuyorum bunda. Şu şekilde ütü buharını tutup şöyle elimle şöyle bir 10 saniye tutuyorum. Daha sonra bloklanmış gibi aynen bu şekilde ortaya çıkıyor. Evet, şimdi gelelim yarımdan bir fazlaya arkadaşlar. O da 10 tane trabzanla başlıyoruz. Hemen başlıyorum. Yine şöyle bir halka yapıyorum. Halkanın birleştiği noktadan tuttum. 3 tane zincir.
Yine üçlü trabzan yapıyorum. Önce bir, sonra iki, iki. Bu yarımdan bir fazla modelde 10 tane üçlü trabzan yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda 10 tane trabzanımı yaptım. Üçlü trabzanım. Şöyle hemen sihirli halkanın ipini çekiyorum. Bakın bu da şöyle yarıma yakın oldu. Hemen burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincirimi çektim. 6 zincirimi çektim. Modeli çeviriyorum. Tığın başını 2 kez doladım. Hemen yanındaki trabzan tepesine battım. Bir tane dörtlü trabzanımı yaptım. 2 tane yan yana dörtlü trabzanım var. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını 2-3 kez doluyorum. Hemen yanındakine battım. 1, 2, 3, 4, 5 trabzanımı yaptım. 2 tane dörtlü trabzandan sonra hemen köşeye geçiyorum burada. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığın başını 3 kez doladım. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İlk köşemi yapmış oldum. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını 2 kez doladım. Yan yana arasına 2 zincir çekerek dörtlü trabzan yapıyorum. Birinciyi yaptım. 2 zincir çektim. Hemen ikinciyi yapıyorum. Dörtlü trabzanımı 2 zincir çektim. Tığın başını 3 kez doladım ve hemen buraya köşemi yapıyorum. Beşli trabzan. Köşelerde 3 zincir. Tığın başını 3 kez doladım. Aynı yere battım. 1, 2, 3, 4, 5. Ve şimdi burada 2 zincir çekeceğim. Ve toplamda 4 tane dörtlü trabzan yapacağım. Aralara 2 zincir çekerek. 2, 3, 4. 2 zincir. İkinci dörtlü trabzanımı yapıyorum. 2 zincir. Üçüncü dörtlü trabzanım. 1, 2, 3, 4. 2 zincir ve dördüncüyü yapıyorum. Yarımdan bir fazla bu şekilde olacak arkadaşlar. Eminim anlaşıldı. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilirsiniz. Hemen bunu da bir zincir çekip ipini kesiyorum. Evet, yine az önce gösterdiğim gibi şu bez de kaydı. Ses çıkmasın diye genelde bez seriyorum buraya. Fark etmişsinizdir. Bugün bir toplanası tuttu. Bez olmadan maalesef çok ötüyor masa. O yüzden bez sermek zorunda kalıyorum. Ama bez de bayağı zorlamaya başladı beni. Evet, yine bakın aynı şekilde iplerimi saklıyorum. Ben diğerlerini de saklayacağım. Aslında ütüyü göstermeyecektim ama bazen çok soruluyor. Ya sizin motifleriniz çok güzel oluyor, ezilmemiş ve çok diri duruyor. Nasıl başarıyorsunuz bunu diye. Ben bu videoda bunu göstermek istiyorum. Ben bunları saklıyorum. Hemen ütü için burada olacağım. Evet arkadaşlar, ütümü ısıttım. Hemen şöyle öncelikle tersinden şöyle elimle bir şekil veriyorum. Şu şekilde, evet. Daha sonra ütümü alıyorum. Bakın hiç ütüyü değdirmiyorum, bakın. Mesafem şu, bakın. Elim giriyor araya. Kesinlikle değdirmiyorum. Bakın şu şekilde elimle tuttum. Şöyle biraz bekletiyorum.
Daha sonra elimle düzelttim. Hemen önünü çevirdim. Önünde de aynı şekli veriyorum. Aslında önden buhar vurmaya hiç gerek yok ama gene ben vuruyorum. Çünkü hiçbir basılma, ütü izi, hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Bakın şöyle bol bol buharı vuruyorum ve üstüne bastırmadan şöyle elimle blokluyorum. Bu kadar basit. Bütün motiflerimi bu şekilde açıyorum. Bunu da buradan belirtmek isterim çünkü çok soruyorsunuz. Gördüğünüz gibi bloklamış gibi oldu. Bu şekilde yaparak motiflerinizi ördükten sonra birleştirmenizi yapabilirsiniz. Hemen üçgeni de göstermek istiyorum. Üçgeni de aynı şekilde bakın. Şöyle bir tuttum. Elimle düzelttim. Hemen önünü çevirdim. Önden de şöyle bir açıyorum. Kesinlikle ipinizde bir bozulma olmuyor. Sakın ütüyü ipinize değdirmeyin. Gerçekten çok kötü oluyor. Şöyle ilk videolarıma giderseniz ilk ördüğüm videolarda ben ütüyü maalesef değdiriyordum ve ördüklerim şöyle ezilmiş ezilmiş duruyordu. Onları hatta silmek istiyorum çünkü gerçekten çok görülüyor, kötü görünüyor. O yüzden ben sürekli bu hatayı yaptığım için hata yapa yapa zaten düzeltilir. O yüzden böyle bir yöntem buldum. Bence çok güzel. Umarım size de faydalı olur diyorum. Gördüğünüz gibi böyle bloklamamızı da yapmış olduk. Elimizde ve ütümüzle. Aslında ben bunu havlunun üzerinde yapıyorum ama şöyle burada yapmış oldum. Şimdi altına bir havlu koyarsanız havlunun üzerinde daha da güzel olacaktır. Şimdi böyle alelacele ben burada yaptım. Evet, gördüğünüz gibi muhteşem duruyor bence. Size de fikir olsun. Evet arkadaşlar, bu şekilde ütümüzü de yapmış olduk. Hemen şunları şöyle üst üste koyalım. Şöyle. Evet. Şöyle karelerimizi şöyle alalım. Zaten bunların kaç tane olduğunu sizlere tek tek söylemiştim. Yine de yazı olarak da açılış konuşmamın başına eklerim. Hangisinden kaç tane var diye. Siz bunları örüp bitirip ütüleyene kadar ikinci video gelecek. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.